Herkese merhabalar, Güzelse'ye hoş geldiniz. Dilerim hepiniz çok iyisiniz. Bugün sizlerle beraber temel pantolon kalıbı çıkaracağız. Kalıbımıza geçmeden önce ölçülerimiz nelermiş onlara bakalım. Çalışmamızı 38 bedene göre yapacağız, standart olması açısından. Belimiz 72, kalçamız 98, diz çevremiz 44, paça çevremiz 40 santim, pantolon boyumuz da 103 santim. Diz çevrenizi ve paça çevrenizi siz mezura ile ölçü alarak belirleyebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim, bu ölçülerin bolluğu önemli. O yüzden isterseniz evinizde sürekli giydiğiniz standart ölçüleri sahip bir pantolon varsa ondan yararlanabilirsiniz. O pantolonun diz ve bilek ölçülerini alın, kalıbınızda o ölçüleri uygulayın. Pantolon boyumuza geldiğimizde ise yalın ayak düz bir şekilde bel çizgimizden topuğumuza kadar olan uzunluğu ölçerek pantolon boyumuzu bulabiliriz. Bu ölçüyü dik bir şekilde durarak ve mezuramızı yere 90 derecelik açıya uygun şekilde, yani yine dik düz bir şekilde mezuramızı tutarak almalıyız. Bel çevremizden yere kadar olan uzunluk ölçümüzü de belirlediğimize göre kalıbımıza geçelim. İlk olarak pantolonumuzu yerleştireceğimiz bir iskelet oluşturmamız gerekiyor. İskeletimizi oluştururken pantolon boyumuzun uzunluğu kadar, yani 103 santimlik bir çizgiye ihtiyacımız var. Yalnız bu çizgiyi atarken dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Gelişigüzel uzatmayalım ki pantolon kalıbımızın gönyesi şaşmasın. Biliyorsunuz balık baştan kokar. O yüzden dikkatli olalım. Burada da gördüğünüz gibi gönyemizden ve kağıdımızın kenarından faydalanarak düz çizgimizi uzatalım. Uzattığımız çizgimiz ile kağıdımızın arasında bir böyle 8-9 santimlik ara olsun. Çünkü ön parça ile arka parçayı üst üste çalışacağız. Başlangıç olarak düz çizgimizi uzattık ve çizginin en üstteki ucuna 1 numaralı noktamızı attık. Kafamız karışmasın diye anlatırken böyle 1, 2, 3, 4 diye gideceğim. Ben bu noktaları renklendirmedim ama siz çalışırken renkli kalem kullanırsanız aşamalarınız kendini daha iyi belli eder. Çizgim üzerinde attığım 1 numaralı noktadan aşağıya pantolon boyum olan 103 santimi işaretliyorum. Bu noktama da 2 diyorum. Bir numaralı noktam ile 2 numaralı noktamın arasındaki uzunluk 103 santim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 103 santim benim belimden zemine kadar olan uzunluğumdu. Pantolonun da modele göre böyle bir uzunluk kullanılabilir. Fakat biz temel beden kalıbı çıkarıyoruz. Yani kalıbımızın yerden mesafeli olması gerekiyor. Standart olması gerekiyor. O nedenle bir de topuk payımızı yerleştireceğiz. Topuk payımı ben 3 santim aldım. Siz isteğinize göre 1-2 santim daha yukarıdan çalışabilirsiniz. Topuk payımı vermek için 2 numaralı noktamdan 3 santim yukarıya yeni bir nokta alıyorum. Bu noktaya da 3. noktam diyorum. Kalıbımızı 1. noktamız ile attığımız bu 3. noktamız arasına yerleştireceğiz. Pantolon boyumu belirledikten sonra oturuş yüksekliğimi iskeletime yerleştirmek istiyorum. Fakat bundan önce sizinle hem hesaplama yapmamız hem de önemli birkaç noktaya değinmemiz gerekiyor. Öncelikle standart olan oturuş yüksekliği hesaplamasından bahsedeceğim. Oturuş yüksekliğimizi bulabilmek için kalça çevremizi 4'e bölmemiz gerekiyor. Kalça çevremiz ne kadardı? 98 santim. 98 santimi 4'e bölüyoruz. 24,5 santimi buluyoruz. Standartta bu bizim oturuş yüksekliği mesafemiz. Eğer kalıbımızı yüksek bel çalışmak istersek bu ölçüye 1 santim, 2 santim gibi ekleme yapabiliriz. Yok eğer pantolonumuzu düşük bel olsun istersek bu ölçüden 1 santim, 2 santim çıkararak bulduğumuz ölçüyü oturuş yüksekliği olarak kalıba yerleştirebiliriz. Buraya kadar anlattıklarım kalıpsal olarak teknik noktalardı. Şimdi bir de kişiye özel çalışırken oturuş yüksekliğimizi nasıl buluruz onu görelim. Burada ben sizin için bir görsel hazırladım. Bu görselimizde böyle amcaya benzeyen bir kızımız, maketimiz var gördüğünüz gibi. Onu düz bir zemine oturttum. Böyle masaya benzer bir şey yapmaya çalıştım burada. Siz de bu oturuş yüksekliğinizi alırken, bu ölçünüzü alırken hani masa olur, sandalye olur. Önemli olan size 90 derecelik burada gördüğünüz gibi düz
düz bir açı verecek zemine oturmanız. Bu şekilde düz bir zemine oturacaksınız ve o oturduğunuz zeminle beliniz arasındaki mesafeyi 90 derecelik açıyla ölçeceksiniz arkadaşlar. Bu ölçü sizin kendinize ait oturuş yüksekliğiniz olacak. Bu da oturuş yüksekliğimizi bulabilmemiz için ikinci farklı bir yöntem arkadaşlar. Bu ikinci yöntem kişiye özel çalıştığınızda, işte kendinize birebir çalıştığınızda kullanacağınız, yapabileceğiniz bir yöntem. Bu yöntemin önemi arkadaşlar, şimdi bizim biraz önce bahsettiğimiz hesaplamayla yapılan yöntemde bazen o ölçü tutmayabiliyor. Çünkü mesela 1.50 ya da 1.60 boyundaki bir kişide bu ölçü diyelim ki tuttu. Ama şimdi 1.70, 1.75'te o mesafe birazcık daha uzayabilir. Mesela öyle bir durumda diyelim ki burada ölçtük 24,5 çıktı, 38 beden. Ama 38 beden bir kişi 1.60 boyunda. Ama yan tarafa geçiyoruz, başka bir kişiye bakıyoruz. O kişi de yine 38 beden ama diyelim ki 1.78 boyunda. Şimdi aynı A mesafesine sahip olmaları biraz zor. Hani kesinlikle birbirinden tamamıyla ayrı olacak değil. Olabilir. Aynı A mesafesine de sahip olabilirler. Ama o mesafe uzayabilir ya da daralabilir kişiye göre. Bu nedenle oturuş yüksekliğinizi bu şekilde de bulabilirsiniz. Bu şekilde çalışırsanız birazcık daha profesyonel olur. Ya da kendi kendinize çalıştığınızda hani sizin vücudunuza daha iyi oturacaktır. Ben bu bilgiyi ayrıca da size vermek istedim. İki türlü de siz oturuş yüksekliğinizi kalıbınızda çalışabilirsiniz. Hem teknik olarak oturuş yüksekliğimizi nasıl hesaplayacağımızı hem de kişi özel çalışırken oturuş yüksekliğimizi nasıl bulacağımızı gördük. Artık kalıbımızın üzerine oturuş yüksekliğimizi yerleştirebiliriz. Bu kalıpta ben düşük bel ya da yüksek bel çalışmayacağım. Direkt 24,5 santimi kullanacağım. Cetvelimin sıfır noktasını bir numaralı başlangıç noktama yerleştiriyorum ve çizgim üzerinde 24,5 santime 4 numaralı noktamı atıyorum. Oturuş yüksekliğimi kalıbıma yerleştirdim. Oturuş yüksekliğime göre bir de sabit kalça hattımı belirlemek istiyorum. Bunun için 4 numaralı noktamdan yukarıya 8 santimden nokta alıyorum. Beş diyorum. Bu ölçü çıkaracağınız tüm kalıplarda sabittir. Fakat oturuş yüksekliğinizin oranı kalça bölü 4'e göre biraz fazlaysa, yüksekse belki yarım santim fazla çalışılabilir. Bunu deneyerek, uygulayarak görebilirsiniz. Tüm bunların dışında 8 santim sabittir. Buradan dizimizin olduğu alanı yerleştirmeye geçelim. Bunun için de ilk olarak 5 numaralı nokta ile 3 numaralı noktanın arasını cetvelimizde ölçüyoruz. ...83,4 santim geldi. Dizimizin geldiği alanı belirlemek için de 83,4'ü iki eşit parçaya bölüyoruz. Yani 5 numaralı noktamızdan aşağıya 41,7 santimden nokta atıyoruz. Böylece dizimizin denk geldiği 6 numaralı noktayı buluyoruz. Çizgimizin üzerine yerleştirmemiz gereken noktaları yerleştirdik. Şimdi de bu noktalardan sağa doğru 90 derecelik açılarımıza dikkat ederek yatay hatlar uzatıyoruz.
Bu hatları uzatırken 2 numaralı noktamızı yok sayıyoruz. Biliyorsunuz başta konuşmuştuk. Pantolonumuzun uzunluğu yani paça uzunluğumuz 3. noktamıza kadar olacak. Yatay hatlarımızı uzattık ve pantolonumuzu yerleştireceğimiz iskeletimizi oluşturduk. Artık ön paçamızı yerleştirmeye başlayabiliriz. Ön paçamız için öncelikle ön kalça hattımızı belirleyelim. Kalça çevremizin uzunluğu ne kadardı? 98 santimdi. Ne yapacağız? Tabii ki 98'i 4'e böleceğiz. 24,5 çıktı. Ama burada 24,5 santimi direkt birebir kullanmayacağız. Peki neden? Çünkü arkadaşlar beden formumuzda sizin de bildiğiniz gibi kalçamız yani popomuz arkaya doğru bombeli. Bizim kalıbımızda bu bombeyi karşılamamız gerekiyor. Bu nedenle kalçamızın 1/4 olan 24,5 santimden 1 santimi çıkarıyoruz. Ne yaptı? 23,5 santim yaptı. Öyleyse 23,5 santimi kalça hattımız olan 5 numaralı yatay hattımız üzerinde işaretleyelim. Burada ön paçada eksilttiğimiz o 1 santim bizim popomuzun dışarıya çıkışını karşılayacak. Yani o 1 santimi eksilttiğimiz payı arka paçamızın kalça ölçüsüne ekleyeceğiz. Böylece popomuzun dışarıya verdiği ovalliği karşılayarak kalıbın yanlarda kayma yapmamasını sağlayacağız. Evet, 5 numaralı hattım üzerinde 23,5 santimi işaretledim ve 7 numaralı noktamı attım. Bu noktamdan aşağıya ve yukarıya çizgim üzerinde 90 derecelik açıyı baz alarak başka bir çizgi daha uzatıyorum. Bu çizgi yukarıda 1 numaralı hattımla aşağıda 4 numaralı hattımla buluşacak. Üstteki buluşma noktasına 8, alttaki buluşma noktasına 9 diyorum. Şimdi de 9 numaralı noktamdan dışarıya doğru çizgimi uzatıyorum. Bu çizgimi uzatmamın nedeni A ovalimi yerleştireceğim alanı belirlemek. Tabii öncelikle A çıkışımın uzunluğunu belirlemeliyim. Bu uzunluğu yine kalça çevreme göre hesaplayacağım. Kalça çevrem olan 98 santimi 20'ye bölüyorum. 4,9 santimi buluyorum. Buradaki böldüğüm 20 sabit bir sayı, değişmez. 4,9 santimi 9 numaralı kesişme noktamdan uzanan çizgi üzerinde işaretliyorum, 10 diyorum. Daha sonra 4 numaralı noktam ile 10 numaralı noktamın tam ortasını buluyorum. Buraya da 11 adını veriyorum. adını verdiğim noktamdan yukarıya ve aşağıya doğru 90 derecelik açımla dik bir şekilde dümdüz bir çizgi atıyorum. Çizgi yukarıda 1 numaralı, aşağıda 3 numaralı paça hattıma kadar uzanacak. Bu çizgi benim düz boy ipim yani pantolonumun ütü izi olacak. Pantolonumun düz boy ipi çizgisini çektim. Bu çizgi aşağıya uzanırken 6 numaralı hattımdan geçip 3 numaralı hattıma ulaştı. Bu kesişen noktalarımda diz boyumda 12, paça kısmında 13 oldu.
Diz genişliğimi ve paça genişliğimi oturtacağım temel noktaları verdikten sonra yeniden kalıbımın basen hattına geçiyorum. 8 numaralı noktamdan içeriye 1 santimden işaret atıyorum. Buraya da 14 diyorum. Aldığım bu 14 numaralı noktamdan 1 numaralı noktama doğru da bel genişliğimi yerleştireceğim. Ama tabii ilk olarak bir hesaplama yapmamız lazım. Bu hesaplamaya pens payımızı da katacağız. İlk olarak bel genişliğimizi 4'e böleceğiz. Daha sonra da pens payımızı ekleyeceğiz. Ben yine standartlara uyuyorum ve 2 santimlik pens payını uygun görüyorum. Evet, 72'yi 4'e böldüm. Artı 2 ekledim. 18 artı 2 eşittir 20 santim. Bel genişliğimizi bulduk. Şimdi de bu 20 santimi 14 numaralı noktamdan 1 numaralı noktama doğru yerleştiriyorum. Ve bel genişliğimi veren 15 numaralı noktamı buluyorum. Bulduğum 15 numaralı noktadan 1 santim yukarı yeni bir nokta atıyorum ve buraya da 16 diyorum. 16 numaralı noktamı atarken tabii ki gönyemin 90 derecesinden faydalanıyorum ve çıkışımı sağlıyorum. Bu arada arkadaşlar hesap kitap derken burada kafam biraz uçmuş. Noktaları 20-21 diye atmışım. Kusura bakmayın. Siz 15-16 olarak düşünün. Zaten sonra düzelteceğim ben onları. Artık bel hattımı çizebilirim. Rigamı 14 numaralı noktamla 16 numaralı noktam arasına muntazam bir şekilde yerleştiriyorum ve ön paçamın bel geçişini veriyorum. Burada 14'ten gelirken bel çizgimle düz hat bir süre beraber ilerliyor. Ona dikkat edelim. Evet, bel hattımızı çizdik. Buradan pantolonumuzun A kısmına gelelim. A ovalimizi oturtmak adına 9 ile 10 numaralı ara parçayı 4'e bölelim. Yedi numaralı noktadan ilk noktaya hafif düz bir çizgi çizelim. Daha sonra çizdiğimiz bu çizginin ortasından ikinci noktaya da bir çizgi daha çekelim. Üçüncü ve dördüncü çizgilerimizi de aynı şekilde atalım. Gördüğünüz gibi burada çizgilerin bana gösterdiği oval bir eksen oluştu. Öyleyse kavadoramı alıyorum. Bu eksen yardımıyla A ovalimi çiziyorum. Eksen pantolonumuzun ağını çizerken bize referans oldu. İlk çalışmalarınız için yön almak adına bu işlemi uygulayın derim. Daha sonra biraz daha böyle deneyim kazandığınızda direkt kavadoranızı kullanabilirsiniz. Ovalimi verdikten sonra ağımı devam ettirmek istiyorum. Bu devamlılığı düz cetvelimle sağlayacağım. Cetvelimi 7 ile 14 numaralı noktalara yerleştiriyorum ve düz çizgimi atıyorum.
Böylece 10 numaralı noktamdan 14 numaralı noktama uzanan ön paça ağımı tamamlamış oluyorum. Bir de yandan popo hattımı çizersem pantolonum yavaştan kendini göstermeye başlayacak. Rigamı alıyorum, 16 numaralı noktam ile 4 numaralı noktamın arasına popomun yan geçişini en uygun şekilde yerleştiriyorum ve ön paçamın popo geçişini çiziyorum. Yan hattımızdan sonra da pensimizi yerleştirelim. Bunu yapabilmek için gönyemin orta çizgisini düz boy ipine yerleştiriyorum ve bel hattım üzerinde 1 santim sağa 1 santim sola nokta atıyorum. Daha sonra bel hattımdan aşağıya düz boy ipim üzerinde 9 santim kadar inerek pensimin uç noktasını buluyorum. Bu noktadan sağa ve sola attığım noktalara düz çizgi çekiyorum. 2 santimlik ön beden pensimi oluşturuyorum. Arkadaşlar penslerinizin genişliğini ve uzunluğunu kendi ölçülerinize göre farklı çalışabilirsiniz. Mesela bel çukurunuz fazla 2 santim değil de 2,5 santim alırsınız ön pensi. Ya da oturuş yüksekliğiniz standarttan daha derin. Pens boyunuzu birazcık daha uzatırsınız. Buralarda kişiye göre opsiyonlu çalışabilirsiniz. Buradaki söylediklerim hem ön paça için hem de arka paça için geçerlidir. Haberiniz olsun. Ön paçamızın üst bedenini tamamladık. Şimdi de bacak hattına geçelim. İlk olarak dizimizin genişliğini oturtalım. Dizimizin genişliğine 44 demiştik. 44 santimi 4'e bölelim ve 1 santim çıkaralım. Burada 1 santim eksiltiyoruz ki yan dikişimiz öne kaymasın. 44'ü 4'e böldük, 1 çıkardık, 10 santimi bulduk. 6 numaralı diz hattı çizgimize geliyoruz. Bu hattımızın ortasındaki 12 numaranın sağına ve soluna bulduğumuz 10 santimi yerleştiriyoruz. Noktalarımızı atıyoruz. Sol tarafa 17, sağ tarafa 18 diyoruz. Dizimizin genişliğini yerleştirdik. O zaman paçamıza yani 13 numaralı noktamıza geçiyoruz. Tabii ilk önce ölçümüzü hesaplıyoruz. Paçamız için de dizimizde yaptığımız gibi paça çizgimiz olan 40 santimi 4'e bölüp 1 çıkarıyoruz ve 9 santimi buluyoruz. 13 numaralı noktamızın yani düz boy ipimizin sağına ve soluna 9 santimden noktamızı atıyoruz. Sol noktaya 19, sağ noktaya 20 adını veriyoruz. Böylece paça genişliğimizi de yerleştirmiş oluyoruz. Diz genişliğimizi ve paça genişliğimizi verdik. Şimdi de dizimizden paçaya doğru uzanan çizgilerimizi oluşturalım. İlk olarak 17. noktamız ile 19. noktamızı cetvelimizden yararlanarak düz bir şekilde birleştirelim. Daha sonra da 18. nokta ile 20. noktamızı birleştirelim. Noktalarımızı birleştirince ön paçanın dizden aşağısı ortaya çıktı. Buradan hemen bir adım yukarıya gelelim ve popodan dize inen bölümü de ortaya çıkaralım. Öncelikle 4 numaralı noktamızda 17 numaralı noktamızı, daha sonra 10. noktamızda 18. noktamızı cetvelimiz yardımıyla düz bir şekilde birleştirelim.
Arkadaşlar pantolonunuz klasik olsun isterseniz buradaki geçişlerinizi bu şekilde düz cetvelinizde verebilirsiniz. Ama klasik olmasın, bacağımı birazcık daha sarsın diyorsanız o zaman bu çizgilerinizi biraz eğimli yapmanız gerekiyor. Bu eğimi verebilmek için de düz cetvelle attığımız yan dikiş çizgimizin tam ortasını buluyoruz ve bu noktadan 5 milim yani yarım santim kadar içeriye nokta alıyoruz. Daha sonra da oval kısmı bu noktayla buluşacak şekilde rigamızı 4. ve 17. noktalara oturtarak ortada ovalleşen hattımızı çiziyoruz. Aynı işlemi 10'dan ve 18'e doğru uzanan düz çizgimiz yani iç bacak geçişimiz için de yapıyoruz. Eğer pantolonunuzda klasik geçiş isterseniz düz inen hat geçişini, bacağınızı saran bir geçiş isterseniz oval hat geçişini kullanmalısınız. Yani iki geçişten birini tercih etmelisiniz. Burada kafanız karışmasın, ya düz inin ya da ovallik vererek ben aynı kalıp üzerinde ikisini de gösterdim. Tercih sizin. Pantolonumuzun ön paçasını bitirdik. Şimdi de arka paçaya geçelim. Arka paçamızı oluşturmak için ilk önce kalıbımızın aşağısına gelelim ve alt bacak kısmını oluşturalım. Bunun için 17., 18., 19. ve 20. noktalardan dışarıya doğru 2 santimden çıkış veriyoruz. Diz hattımızın olduğu yerdeki noktalara 21 ve 22 diyoruz. Paça hattımızdan çıkış vererek aldığımız noktalara da 23 ve 24 diyoruz. Birbiriyle paralellik gösteren 21 ile 23 numaralı noktalarımızı ve 22 ile 24 nolu noktalarımızı düz çizgiyle birleştiriyoruz. Bu şekilde arka bedenin paçadan dize uzanan kısmını tamamlamış olduk. Sonrasında kalıbımızın üst bölgesine geliyoruz ve A kısmının çıkışını veriyoruz. 10. noktadan dışarıya doğru ön paçamızda verdiğimiz ölçünün aynısını yani 4,9 santimi bu çıkışta da işaretliyoruz. Aldığımız noktayı 25 diyoruz. %25. noktamı aldıktan sonra bu noktam ile dizimde çıkış verdiğim 22 numaralı noktamı düz cetvelimle birleştiriyorum. Burada fark ettiğiniz gibi ön paçamın A çıkışı ile arka paçamın A çıkışı eşit. Arka paça iç bacak hat geçişimi verdim. Şimdi de ön paça hattımla uyumunu sağlamam gerekiyor. Bunun için ilk olarak ön paçamın iç bacağının diz hattına kadar kaç santim geldiğini ölçüyorum. ...34 santim geldi. Daha sonra da bulduğum bu ölçüden yarım santimi çıkarıyorum. 33,5 santim. Ön paça ölçümden bir miktar çıkarmamın sebebi kumaşın bu alanda esneme yapmasına karşı önlem almak. O yüzden arkada biraz eksik çalışıyorum. 33,5 santimi 22 nolu noktamdan 25 nolu noktama doğru yerleştiriyorum ve işaretimi alıyorum.
Düz hattımı yerleştirdim. Bir de ön paçadaki gibi oval geçişimi vermek istiyorum. 33,5 santimlik geçişimin ortasından yarım santim içeri nokta atıyorum ve rigam yardımıyla içeriye doğru kavisli geçişimi çiziyorum. Ben burada bir hızlanmışım arkadaşlar. Noktayı gözümle atmışım. Siz cetvelinizi kullanın ki kalıbınız muntazam olsun. Hem iç bacak geçişimizi tamamladık hem de arka paçamızın ağı için ilk adımı atmış olduk. Şimdi de biraz yukarı çıkıyorum ve 7 nolu noktamızdan içeriye 1 santimden yeni bir nokta atıyorum. Bu noktaya da 26 diyorum. Burada aldığım 1 santim de standarttır, değişmez. Biraz daha yukarı çıkıyorum, belimin olduğu yere geliyorum ve 14 nolu noktamdan yan dikişe doğru 4 santimden bir nokta daha alıyorum. Buraya da 27 diyorum. Burada kullandığım 4 santim de standarttır, değişmez. Artık arka paça A geçişimi oluşturmaya başlayabilirim. O zaman ilk olarak öne göre yarım santim eksik çalıştığım arka A noktama geliyorum. Ve burada gönyemden faydalanarak 90 derecelik küçük bir çıkış sağlıyorum. Bu çıkışı yaparken gönyenizin orta çizgisini düz hatla çalışıyorsanız düz hatta yerleştireceksiniz. Oval olan hatta çalışıyorsanız oval olan hatta yerleştireceksiniz. Ve 90 derecelik küçük geçişinizi sağlayacaksınız. Ben oval hattımı kullanıyorum. Çıkışımı sağladıktan sonra bu çıkıştan 26 nolu noktama oval A geçişimi veriyorum. Öncelikle gözümle geçiş sağlıyorum. Daha sonra da kavadoramla netleyeceğim. Bu geçişi yaparken ovalliğime dikkat ediyorum. Olabildiğince yumuşak ve düzgün olsun. İsterseniz bu oval A geçişlerinde sevdiğiniz bir pantolondan yararlanabilirsiniz. Pantolonunuzun A kısmını noktalar arasına oturtup oval geçiş için referans alırsınız. A ovalliğimi verdim. Buradan yukarıya doğru uzanıyorum. 26 nolu noktam ile 27 nolu noktamı cetvelimle düz bir biçimde birleştiriyorum. Oval hattımla düz hattımın kırıklığını yumuşatıyorum. Çizgim kısa kalmış, onu da uzatıyorum birazcık. Sonra da uzattığım çizgi üzerinde 27 nolu noktamdan 4 santim yukarıya 28 nolu noktamı atıyorum. Burada da 4 santim standart. Geliyorum 16 nolu bel noktama. Bel hattımı oturttuğum çizgime gönyemi 1 santimden oturtuyorum ve 16 nolu noktamdan geçen hafif bir çizgi atıyorum. Bu çizgi 1 ile 8 arasında uzanan düz çizgiye tam olarak paralel olmalı. Çünkü attığım bu çizgiden faydalanarak arka belimi yerleştireceğim. O zaman arka bel ölçümüzü bir hesaplayalım. Ne yapıyorduk? Bel çevremizi 4'e bölüp pens payımızı ekliyorduk. Evet, bel çevremiz 72 santimdi. 4'e böldük 18 santim. 18'e de 3 ekliyoruz. 21 santimi buluyoruz. Pens payımı arka beden için 3 santim aldım. Bel genişliğimi bulduğuma göre artık arka belimi kalıbıma oturtabilirim. Cetvelimin sıfır noktasını 28 nolu noktama yerleştiriyorum ve bel ölçümü 21 santimi hayali çizgim üzerinde buluyorum. 29 nolu noktamı atıyorum. 28 ile 29 arası tam olarak 21 santim.
Bu iki nokta arasını cetvelimle düz bir şekilde çiziyorum. Bel hattımı oluşturdum. Sıra kalça hattıma geldi. Kalça genişliğim 98 santimdi. 98 santimi 4'e bölüyorum ve çıkan ölçüye 1 santim ekliyorum. Biliyorsunuz ön bedeni yaparken kalça bölü 4'ten 1 çıkarmıştık. Burada o çıkardığımız payı arka kalça hattımıza ekliyoruz. Böylece popomuzun dışa doğru olan çıkışını karşılamış oluyoruz. Kalça hattımızın ölçüsü 25,5 santim geldi. Bu 25,5 santimi kalça hattımızda 26 nolu noktadan dışarıya doğru oturtuyoruz ve 30 nolu noktamızı atıyoruz. 26 nolu nokta ile 30 nolu noktamızın arası arka kalça ölçümüz kadar, yani 25,5 santim. Kalça çıkışımızı belirlediğimize göre artık arka paçamızın popo geçişini verebiliriz. Rigamı 29 nolu ve 30 nolu noktaların arasına popomu en uygun şekilde yerleştiriyorum ve kalçamın yan dikiş hattını veriyorum. Yalnız bu hattı 4 nolu noktama kadar uzatıyorum. Bu geçişi diz hattıma kadar, yani 21 nolu noktama kadar düz cetvelimle devam ettiriyorum. Yan dikişimi tamamladım. Şimdi de 4 nolu noktamın nereden geçtiğini belirliyorum ve düz hattan yarım santim içe doğru oval hattımı da oluşturuyorum. Artık biliyorsunuz düz ya da oval, ikisinden birini kullanabilirim. Kavadoram yardımıyla geçişlerimi yumuşatıyorum. Yan dikişimi de çizdikten sonra arka bedenimin silüetini tamamlamış oldum. Öyleyse bir de pensimizi oturtalım. Pense oturtmak için 26 ile 30 numaralı hattın tam orta noktasını buluyorum. Gönyemin 90 derecelik açısından faydalanarak arka bel çizgime kadar uzanan düz bir çizgi çiziyorum. Çizgimin belimle buluştuğu noktadan yan dikişe doğru bel hattı üzerinde 3 santimden nokta atıyorum ve pens genişliğimi veriyorum. Bir de belimden aşağıya doğru uzanan çizgi üzerinde 12 santimden nokta alıyorum. Böylece pens uzunluğumu da belirlemiş oluyorum. Sonrasında düz cetvelimle bu iki noktayı birleştiriyorum. Böylece arka paçamın bel pensini de yerleştirmiş oluyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz videonun başında oturuş yüksekliğimizden bahsetmiştik. Biz ne yaptık? Ön pensi 9 santim, arka pensi 12 santim uzattık. Genele hitap ettiğimiz için ben bu ölçüleri kullandım. Fakat siz bireysel çalışırken pens uzunluğunuzu daha kısa ya da daha uzun tutabilirsiniz. Mesela diyelim ki oturuş yüksekliğiniz 29 santim gibi geliyor. O zaman bu pens uzunlukları size kısa gelebilir. Böyle bir durumda siz 1 santim, 2 santim kadar bedeniniz ne kadar istiyorsa pensinizi uzatabilirsiniz. Ya da oturuş yüksekliğiniz dardır, kısabilirsiniz.
Pensimizi yerleştirdikten sonra kalıbımızı tamamlamış olduk. Gelin bir de şöyle teyidini yapalım. Bakalım kalıbımızın ön paça yan geçişiyle arka paça yan geçişi birbirini tamamlıyor mu? Bunun için ilk önce ön paça yan hattını yani 16 nolu nokta ile 4 nolu nokta arasını ölçelim. ...25,7 santim geldi. Şimdi de arka paça yan hattını yani 29 nolu nokta ile 4 nolu noktayı kesen hattı ölçelim. ...25,7 santim tam geldi. Süper. Ön paçamızın yan hattı ile arka paçamızın yan hattı birebir örtüştüğüne göre artık kalıbımız tamamıyla hazır. Bu ne demek oluyor? Videomuzun sonuna geldik demek oluyor. Diğer kalıp çalışmalarına göre birazcık daha yorucu olduğunu biliyorum. Pantolon kalıbı biraz nazlıdır. Fakat hiç gözünüz korkmasın. Benim yaptığım şekilde tek tek numara numara giderseniz, ölçülerinizi tam alırsanız, 90 derecelik açılarınıza dikkat ederseniz hiçbir şekilde sıkıntı çıkmayacaktır. Ama tabii birkaç denemeden sonra öyle hemen ilk yapışta olacağını çok zannetmiyorum. Olursa da acemi şansı olur. Sorularınız ve destekleriniz için yorumlar kısmı her zaman sizi bekliyor. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bizi takipte kalmayı unutmayın. Güzel, sağlıklı günlerde, umutlarımızın gerçekleştiği yarınlarda yeniden buluşmak dileğiyle hep bizimle kalın, hoşça kalın.